Japon kültürü denildiğinde aklınıza ilk ne geliyor? Sushi, anime, hiç şüphesiz bunlar da var ama benim için Japon kültürünün en etkileyici unsuru her zaman samuraylar olmuştur. Bu videomda sizlere küçük yaşlardan beri ilgimin olduğu, oyunlarda bile eğer varsa mutlaka sınıf olarak seçtiğim veya kostümlerini tercih ettiğim, Hollywood filmlerinde büyük bir hayranlıkla izlediğim samurayları anlatacağım. İyi seyirler. Samuraylar Japonya'nın feodal döneminde kılıçlarının keskinliği kadar onurlarıyla da tanınan tarihin en efsanevi savaşçılarındandı. Ancak samuraylar yalnızca savaş meydanlarının gölgesinde yaşayan askerler değildi. Onlar bir yaşam felsefesini bedenlerinde taşıyan gerçek ustalardı. Peki kimdi bu samuraylar? 8. yüzyıldan itibaren Japonya'nın kaotik ve güç dolu feodal düzeninde daimyo adı verilen soylulara hizmet eden elit bir savaşçı sınıfı olarak ortaya çıkmışlardı. İlk başlarda sadece silah kullanma yetenekleriyle tanınıyorlardı ancak zamanla Bushido adı verilen onur, sadakat ve cesaret üzerine kurulu bir yaşam felsefesinin temsilcileri haline gelmişlerdi. Bushido kelime anlamıyla savaşçının yolu demekti ve bir samurayın hayatına rehberlik eden ilkelerdi. Bir samuray, efendisine olan sadakatini her şeyin üstünde tutar, onun için yaşamayı ve gerektiğinde ölmeyi bir erdem sayardı. Samurayların tarih sahnesindeki etkileyici yolculuğu Japonya'nın kaotik feodal döneminde başladı ve yüzyıllar boyunca toplumun önemli figürleri arasında yer aldı. Ancak Japonya'nın tarihi ilerledikçe bu savaşçılar hem askeri hem de kültürel bir sınıf olarak eşsiz bir yere sahip oldular. 12. yüzyılda Minamoto ve Taira klanları arasında çatışmaların doruk noktaya ulaştığı Genpei Savaşı, samurayların Japonya'nın siyasi sahnesindeki önemini pekiştirdi. Bu savaşın ardından Minamoto no Yorimoto, Japonya'nın ilk şogunu olarak Kamakura şogunluğunu kurdu. Bu dönemden itibaren samuraylar yalnızca daimyolara hizmet eden savaşçılar olmaktan çıkarak yönetim ve toplumun vazgeçilmez bir parçası haline geldiler. Samuraylar, Kamakura ve sonrasında Ashikaga şogunluğu dönemlerinde askeri liderliğin merkezinde yer aldılar. Ancak bu süreçte sadece savaş alanlarında değil, kültürel ve ahlaki yaşamda da etkili oldular. Onların hayatı Bushido adı verilen onur koduna göre şekilleniyordu. Sadakat, dürüstlük, cesaret ve onur gibi değerler bir samurayın en kutsal rehberiydi. Örneğin samuraylar efendileri uğruna ölmekte bir an bile tereddüt etmezlerdi. İntihar ederek onurunu koruma anlamına gelen seppuku geleneği bu dönemde ortaya çıkmıştı. 14. ve 15. yüzyıllar samurayların Japon toplumundaki kültürel etkisinin zirveye ulaştığı dönemdi. Bu dönemde samuraylar yalnızca kılıç kuşanan savaşçılar değil, aynı zamanda çay seremonileri, kaligrafi ve şiir gibi sanatsal faaliyetlerin de ustaları oldular. Özellikle Noh tiyatrosu ve Zen Budizmi samuray sınıfı arasında büyük önem kazandı. Bir samuray olmak çocuklukta başlayan ve ömür boyu süren zorlu bir yolculuktu. Bir samuray ailesinde doğan çocuklar daha küçük yaşlarda kendilerinden ne beklendiğini öğrenir, fiziksel ve ruhsal olarak bu role hazırlanırlardı. 7-8 yaşlarında başlayan eğitimde kılıç tutmayı, ok atmayı ve at binmeyi öğrenirlerdi. Ancak samuray eğitimleri yalnızca savaş becerileriyle sınırlı değildi. Onlardan efendilerine sadakat göstermeyi, dürüstlükle hareket etmeyi ve cesur olmayı da öğrenmeleri bekleniyordu. Kılıç kullanmak bir samuray için aynı zamanda bir meditasyon şekliydi. Dövüş, zihin ve bedenin tam uyumunu gerektiriyordu. Okçuluk ve at binme de eğitimin önemli parçalarıydı. Savaş meydanlarında çeviklik ve hız için bu beceriler hayati öneme sahipti. Aynı zamanda okçuluk, Zen Budizmi ile bağlantılı bir ritüel olarak görülüyordu. Odaklanma ve sabır, bu pratiğin özünü oluşturuyordu. Fiziksel eğitimler ağır ve yorucuydu. Samuray adayları saatlerce aynı dövüş hareketlerini tekrar ederek hem bedenlerini güçlendiriyor hem de disiplinlerini arttırıyorlardı. Samuray eğitimi hayat boyu devam eden bir süreçti. Zorlayıcı eğitim koşulları onları fiziksel ve zihinsel olarak en üst seviyeye taşıyordu. Bu disiplin sayesinde samuraylar basit birer savaşçıdan öte toplumun en saygı duyulan figürleriydi. Samurayların en tanınmış silahı şüphesiz katanaydı. Katana uzun, kıvrımlı ve tek taraflı keskin bir Japon kılıcıdır. Her katana bir usta zanaatkar tarafından büyük bir özenle yapılır, dövme sırasında defalarca ısıtılıp katlanarak çeliğin dayanıklılığı artırılırdı.
Bu katananın hem keskin hem de dayanıklı olmasını sağlardı. Katana, samurayın onuru kadar kişisel bir parçasıydı. Bir samuray katanasını kaybetmektense ölmeyi tercih edebilirdi. Katana'ya eşlik eden wakizashi daha kısa bir kılıçtı. Wakizashi, samurayın ikinci silahıydı ve genellikle yakın dövüş sırasında kullanılırdı. Katana ve wakizashi birlikte taşındığında daisho adı verilen bir çift oluşturur, bu da samurayın sosyal statüsünü gösterirdi. Samuraylar yalnızca kılıçlarla değil, aynı zamanda diğer etkili silahlarla da donatılmışlardı. Örneğin naginata adı verilen uzun saplı bir kargı, özellikle kalabalık savaş alanlarında çok etkiliydi. Ayrıca yumi olarak bilinen uzun Japon yayı oldukça kullanılan temel bir silahtı. Samuray zırhları demir ve deri gibi malzemelerden yapılır, hafif ama dayanıklı olmaları için tasarlanırdı. Zırh genellikle parlak renklerle ve dikkat çekici desenlerle süsleniyordu. Bu yalnızca görsel bir ihtişam sunmuyor, aynı zamanda samurayın hangi klana ait olduğunu göstermek için de kullanılıyordu. Samurayların miğferleri, savaş alanlarında dikkat çeken en önemli parçalar arasındaydı. Kabuto adı verilen bu miğferler sadece koruma amaçlı değil, aynı zamanda korkutucu bir görünüm yaratmak için tasarlanmıştı. Boynuzlar, hayvan motifleri veya mitolojik figürlerden esinlenen süslemelerle zenginleştirilmişti. Samurayların tarihinde cesaretleri, zekaları ve dövüş sanatlarındaki ustalıklarıyla öne çıkan birçok ünlü figür vardır. Miyamoto Musashi, Japonya'nın en ünlü samuraylarından biri olarak kabul edilir. 17. yüzyılda yaşamış olan Musashi, 13 yaşından itibaren düellolara katılmaya başlamış ve yaşamı boyunca 60'tan fazla düelloda galip gelmişti. İki kılıçla dövüş tekniği geliştiren Musashi, yalnızca bir savaşçı değil, aynı zamanda bir filozof ve sanatçıydı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde kaligrafiyle uğraşmış ve Beş Çember Kitabı adlı eserini yazarak strateji ve savaş sanatı üzerine düşüncelerini kaleme almıştı. 12. yüzyılda yaşamış olan Tomoe Gozen, Japon tarihinin en ünlü kadın samuraylarından biriydi. Güzel olduğu kadar cesur ve yetenekli bir savaşçı olarak tanınan Tomoe, Minamoto klanına sadık bir şekilde hizmet etmişti. Genpei Savaşı sırasında düşmanlarına korku salan bir okçu ve kılıç ustası olarak anıldı. Onun hikayesi, samurayların cesaret ve yeteneklerinin cinsiyetle sınırlı olmadığını gösterdi. Tomoe Gozen, bir savaş meydanında tek başına yüzlerce askere karşı savaşıp galip gelmiş bir figür olarak efsanelere konu olmuştur. 47 Ronin'in hikayesi, samuray sadakatinin ve onurunun en güçlü örneklerinden biridir. 18. yüzyılda gerçekleşen bu olayda Asano Naganori adında bir daimyo, Edo'da bir saray yetkilisi olan Kirayo Shinaka'ya hakaret ettiği gerekçesiyle seppuku yapmaya zorlanır. Efendilerinin ölümünden sonra Asano'nun 47 samurayı dağılır gibi görünse de aslında Kira'dan intikam almak için gizlice bir plan yapar. Bir yıl boyunca bekleyen Roninler sonunda Kira'yı öldürerek efendilerinin onurunu geri kazanır. Ancak bu onları ölümden kurtaramaz. Tokugawa hükümeti yasaları çiğnedikleri gerekçesiyle 47 Ronin'e seppuku yapma cezası verir. Bu hikaye Japonya'da sadakat ve onurun destansı bir örneği olarak bugün hala hatırlanıyor. Minamoto no Yoshitsu'nun 12. yüzyılda Genpei Savaşı sırasında gösterdiği askeri dehasıyla Japon tarihine geçen bir samuraydı. Minamoto klanına mensup olan Yoshitsu'nun Taira klanına karşı verdiği mücadelelerde parlak stratejiler geliştirmiş ve Genpei Savaşı'nın seyrini değiştiren zaferler kazanmıştı. Ancak trajik bir şekilde ağabeyi Minamoto no Yorimoto ile arasında siyasi bir anlaşmazlık nedeniyle kaçmak zorunda kalmış ve hayatının sonunda ihanetle suçlanarak öldürülmüştü. Yoshitsu'nun Japon kültüründe kahramanlık ve trajedinin birleştiği bir figür olarak anılır. 16. yüzyılda yaşamış olan Oda Nobunaga, Japonya'yı birleştirme çabalarıyla tanınan güçlü bir liderdi. Samurayların geleneksel savaş yöntemlerini değiştirerek modern ateşli silahları savaşlarda etkili bir şekilde kullanan ilk liderlerden biriydi. Nobunaga, Japonya'nın kaotik Sengoku döneminde önemli zaferler kazandı ve ülkenin birleşmesi için zemin hazırladı. Ancak bir müttefiki tarafından ihanete uğrayarak öldürülmesi hikayesini dramatik bir sona ulaştırdı. 19. yüzyılda yaşamış olan Saigo Takamori, Japonya'nın modernleşme döneminde samurayların kültürel değerlerini savunan bir lider olarak tanınmıştı. Meiji hükümetinin modernleşme reformlarına karşı çıkan Saigo, Satsuma isyanını yönetmiş ve geleneksel samuray değerlerini koruma mücadelesi vermişti. Ancak bu isyan başarısızlıkla sonuçlandı ve Saigo bir savaş meydanında öldü. Son samuray olarak anılan Saigo Takamori, Japonya'da bir kahraman ve geleneksel değerlerin savunucusu olarak hatırlanıyor. Belki fark etmiş olacağınız gibi bu hikayeler
Sinema filmlerinde de zaman zaman kullanıldı. Samuray hikayeleri Hollywood ve dünya sinemasına yıllardır ilham kaynağı olmuştur. The Last Samurai filmi, Saigo Takamori'nin hikayesinden esinlenerek yapılmış ve Tom Cruise'un canlandırdığı Amerikalı bir askerin geleneksel samuray kültürüne duyduğu hayranlığı anlatmıştı. Bu film, samurayların Meiji restorasyonu sırasında modernleşen Japonya'daki yerlerini kaybedişlerini dramatik bir şekilde gözler önüne sermişti. Akira Kurosawa'nın Seven Samurai filmi, sadece Japon sinemasının değil, dünya sinemasının da en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Küçük bir köyü haydutlardan koruyan bir grup samurayın hikayesini anlatan bu film, samurayların onur anlayışlarını ve fedakarlıklarını kusursuz bir şekilde işler. Bu film, daha sonra Hollywood'da The Magnificent Seven adıyla yeniden uyarlandı. Ronin hikayesinden esinlenen başka bir yapım da 47 Ronin filmi. Keanu Reeves'un rol aldığı bu yapım, efsanevi Roninlerin sadakat ve intikam anlayışını fantastik bir anlatımla harmanlamıştı. Peki gelelim hikayenin sonuna. Samuraylara ne oldu? Başlangıcı olan her şeyin bir de sonu vardır malum. 17. yüzyılda Tokugawa şogunluğunun kurulmasıyla Japonya'da barış dönemi başladı. Edo dönemi samuraylar için bir dönüm noktasıydı. Savaş meydanlarından uzak kalan samuraylar yönetim, bürokrasi ve sanatta yer almaya başladılar. Ancak bu onların askeri güçlerini ve toplumsal önemlerini giderek kaybetmelerine yol açtı. Artık samuraylar savaşçı kimliklerinden çok bürokrat ve yönetici olarak tanınmaya başlamışlardı. Silah taşımak eskisi kadar yaygın değildi. Fakat Bushido'nun değerleri hala yaşamlarında varlığını sürdürüyordu. Bu durgunluk dönemi Meiji restorasyonuyla birlikte samuray sınıfının sonunu getirdi. Japonya modernleşme ve batılılaşma yolunda hızla ilerlerken eski feodal düzen ve onun sembolü olan samuraylar artık gereksiz görülmeye başlandı. Kılıç taşımak yasaklandı, feodal lordlara olan bağlılık sona erdi ve samuraylar maaş sistemine bağlandı. Geleneksel savaşçı sınıfı yerini modern orduya bıraktı. Pek çok samuray bu değişime ayak uyduramayarak fakirleşti. Bazıları ise Batı tarzı yeni düzenin parçası oldu. Samurayların fiziksel varlığı sona ermiş olsa da kültürel etkileri silinmedi. Bushido'nun ilkeleri özellikle Japon iş dünyasında, eğitim sisteminde ve günlük yaşamda saygı, disiplin ve özveri gibi değerler olarak yaşamaya devam etti. Bugün samurayların hikayeleri Japonya'nın ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor. Samuraylar bir zamanlar Japonya'nın en güçlü sınıfıydı. Tarih boyunca savaş meydanlarında şekillenmiş, kültürü ve toplumu derinden etkilemişlerdi. Gelişim süreçleri boyunca hem savaşın hem de estetiğin ustası oldular. Ancak modernleşme karşısında güçlerini kaybettiler. Buna rağmen bugün bile onların mirası kılıçlarının çeliği kadar keskin, Bushido'nun felsefesi kadar kalıcı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorumlarınızla videomun altını zenginleştirmeyi ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.